Yeni bir videodan herkese merhabalar. Önceki videolarımda birçok kez sizlere koronavirüsünün nasıl bir etki yarattığını anlatmaya çalışmıştım. Durumun ciddiyeti her geçen gün daha da arttığından dolayı bu konuda bir video daha yapma gereği duydum. Virüs artık neredeyse bütün dünyaya yayılmış durumda ve önüne geçilmezse gerçekten büyük bir yıkım getirecek gibi duruyor. İsterseniz ilk önce virüsün en çok görüldüğü ülkeler hakkındaki rakamları sizlerle paylaşayım. Daha sonra da son haberleri birlikte bakalım. Öncelikle virüsten etkilenen insanların sayısının toplamda 100 bini aştığını söyleyebiliriz. Bu virüsten dolayı hayatını kaybeden insanların sayısının da 3400'ü geçtiğini biliyoruz. Aynı zamanda yaklaşık 56 bin kişi de çeşitli tedavilerle bu virüsten kurtuldu. Bu da demek oluyor ki virüse yakalanan insanların neredeyse yarısı kurtuldu. Ama şunu da ekleyelim ki bu rakamlar resmi rakamlar ve kimilerine göre sayıların daha fazla olduğu söyleniyor. Dünyada toplamda 94 ülkede görülen koronavirüsünden en çok etkilenen ülkeler ise şöyle. En çok etkilenen ülke olan Çin'de vaka sayısı 80.500'ü geçti ve toplamda hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 Mart itibariyle 3050'yi buldu. Çin'den sonra en çok etkilenen ülkeler sırasıyla Güney Kore, İran ve İtalya oldu. Güney Kore'de yaklaşık 6600 kişi etkilenirken toplamda 42 ölüm görüldü. İran'da da yaklaşık 4700 kişi etkilenirken ölü sayısı 120'yi geçti ve İtalya'da ise virüsten etkilenen insanların sayısı 3850'yi geçerken ölümler 150'ye yaklaştı. Yani Çin'den sonra en çok ölümün yaşandığı yer İtalya oldu. Japonya'da karantina altına alınan ve daha önce benim de videolarımda bahsettiğim Diamond Princess gemisinde vaka sayısı toplamda 700'e yaklaşırken 6 ölüm yaşandı. Gemideki insanlar zor şartlarda hayat mücadelesi verirken ihtiyaçları karşılanmaya çalışılıyor ve gemi hala tamamen boşaltılmış değil. İran'ın koronavirüsüne karşı yeterince hazırlanmadığını öne süren yetkililer, yeterli önlem alınmış olsaydı ölü sayısının yüzlere ulaşmayacağını dile getirdiler. Ayrıca İran'da bir anda patlak veren koronavirüsünden etkilenen üst düzey politikacılar da var. Bunlar ülkenin başkan yardımcılarından biri, 23 milletvekili, Sağlık Bakanı yardımcısı ve başka birçok kişi bu 4700 kişinin içinde yer alıyor. İran'ın Dışişleri Bakanı'nın da danışmanı yine bu virüsten dolayı hayatını kaybetti. Koronavirüsü ölümlerinin yaşandığı diğer ülkelere bakacak olursak sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde 14, Fransa'da 7, Japonya'da 6, İspanya'da ise 5 olmak üzere yine birkaç ülkede de ölümler yaşandı. Son olarak ülkemizdeki son verilere göre neyse ki herhangi bir vakaya rastlanmadı. Ama dünya haritasını gözümüzün önüne getirdiğimizde ortada yalnızca Türkiye'nin kaldığını ve çok sıkı tedbirlerin alınması gerektiğini de görüyoruz. Yine geçtiğimiz günlerde birçok yerde Türkiye'ye gelen bir uçakta koronavirüsü şüphesi olan bir yolcunun bulunduğu haberleri yapılmıştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada yolcunun Fransız olduğunu ve uçağın Singapur'a yolcusuz geri döndüğünü belirtti. Gelen yolcuların ise 14 gün gözetim altında tutulacağı açıklandı. Ayrıca ek olarak yurt dışından dönen vatandaşların 14 gün boyunca kendilerini izole etmeleri ve şüpheli bir durumda da sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiği dile getirildi. Umarız her şey büyük bir felakete doğru sürüklenmeden bir an önce bu virüse bir çözüm bulunur ve artık insanlar hayatını kaybetmez.